Yağmur yağarsa suyumuz var. Yağmur yağmazsa suyumuz yok. Abi şunların hepsini çöplerden topladık. İşte insanların attığı tahtalar bunlar. Evet, bindim. Uzun sürede de hiçbir yere gezemiyoruz, gidemiyoruz. Birçok şeyden... And we find this so beautiful big stone. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Ne yapıyorsun şu anda? Dostum manyak mısın dediler. Güzel düzenim var. Niye bu düzenini bozuyorsun? Niye buralara gelmek istiyorsun? Biz hep oraya gitmek istiyoruz. Şu zeytinlerden çıkaralım biraz. It's also watering our garden. Ya acaba dedim hata mı yaptık buraya gelerek? Köyün merkezi herhalde burası. Baksana bir çevirsene. Yan tarafta cami var. Şöyle bir kenara çıkalım. Attığı konum burasıydı. Herhalde şu kapalı yer. Kuyu var köyün ortasında. Meydan işte burası. Köyün meydanı. Taşlık arazi. Su yok. Suyun olmadığı bir köydeyiz şu anda. Her taraf taş, kıraç arazi. Fethiye, Seydikemer arasında bir köydeyiz. Hani böyle alışılmışın dışında hikayeleri olanlar vardı ya, hep kanalımıza yer almıştı. O heyecanı hissettiğim videolardan bir tanesi olacak gibi. Karadenizli bir Türk, eşi de Çek Cumhuriyeti vatandaşı. Yolları kesişiyor bir şekilde. İşte konum attı, geldik. Tam da internette çekmiyor. Burası köyün meydanı. Anlattığına göre burasıydı. Demirlerle çevrili bir yerdi. Değil mi? Birisi çıkıyormuş içeriden. Bu kim ya falan. Basayım mı bir daha? Başka demirli bir yer yok yani. Ah doğru. Evet. Meşhur Resul sen misin? Evet. Tamam. Girebilir miyim içeri? Tabii hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arabayı koyayım mı içeri? Şuraya. Kesinlikle böyle Nereye? abi. Tamam. Evet. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Murat ben. Ben Clara. Clara. Ben Melisa Davi. Ne? Duyamadım. Melisa Davi. Melisa. Sen? Burası Vincent. Poyraz Vincent. Oo. Ben Batman'im. Bu O da Batman. Merhaba. Tamam doğru geldik. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim. Ayhan abi seni önerdiğinde Evet. hani kim çıkacak karşıma, nasıl bir yaşamı var, nasıl birisi falan hiçbir şey hayal etmiyordum. Seninle telefon konuşması yapınca biraz kafamda bir şeyler belirdi. Şimdi buraya geldiğinde bambaşka biri çıktı karşıma. Bu çeşitlilik güzel. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Yaşıyoruz. Evet, evet, Yaşıyoruz. evet. Tam da bunu öğreneceğiz işte. Evet. Videomuz başlıyor. Hoş geldiniz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Melisa. Evet. Efendim? Şu anda efendim. Şu anda çekim yapacağız. Senin bundan bilgin var mı? Biraz sonra çekime gireceğiz. Nasıl yapalım sence? YouTube'da video izliyor musun? YouTube'da. İzlemiyor mu? Ed Stafford. YouTube. Like what we are showing them. They cannot alone. Bizim gösterdiğimiz şeyleri izleyebiliyor. Ama YouTube diye bilmez. Öyle Evet. bilmiyor. Öyle bilmiyor. İnternette video izliyor musun? Sadece bacakçı amcada kedi izliyor. Böcekçi amca diyorsun. Sen gel sen de. Birlikte Murat abinin şimdi tiyatro yapacağız. Biliyorlar tiyatro. Biliyor. Poyraz. Efendim? Nasılsın? İyiyim. Sen çok tatlısın. Biliyor musun? Küçük Bilmiyorum. ninja. Bilmiyor muydun daha önce? İlk defa ben mi söyledim? Bu arada ikizler. İkizler. Melisa abladır. Abla. İlk o doğdu. Evet. Bir tane şarkı biliyor musun? Türk olur, Çek olur, İngilizce olur. Benim Çek var. Кукачка закукала, моя паненка заплакала. Кукачка уж не кукай, моя паненко не плакай. Кукачка уж не кукай, моя паненко не плакай. Alkış! Alkış! Ezberlediğin bir şey var mı? Tamam, ilerleyen zamanlarda o zaman söyleriz. Teşekkür ederiz. Yaklaşık bir 250 yıllık bir evimiz var burada. Evimizle arsamızı tamamıyla yeniden revize etmeye çalışıyoruz. Yaşanılır hale getirmeye çalışıyoruz.
Hızlı atladın Poyraz. Skočili kobylka. Tamam. Je ti něco nebo není? Lastik gibi ya vücudu. Abi günlük burada en doğal şey düşmek. 2016 senesinde eşimle evlendikten sonra biz Çek Cumhuriyeti'ne gittik. Çek Cumhuriyeti'nde yaklaşık bir 8 yıl yaşadıktan sonra çocuklarımız da orada oldu. Çocuklarımız orada doğduktan sonra Evet. birazcık hayatı sorgulamaya başladık. Yaşadıklarımızı, birikimlerimizi, öğrendiklerimizi, deneyimlerimizi. Sonrasında ihtiyacımız olan şeyin aslında farklı bir şey olduğunu keşfettik. Onun için bir arayışa girdik aslında. Hayat bizi buraya getirdi. Nasıl tanıştınız Clara'yla? Grafiti ve dövme üzerine çalışmalar yapıyordum. Eşim de make-up üzerine çalışıyordu. O zamanlarda Instagram platformu sanat üzerine kurulmuştu biliyorsunuz. Herkes sanat yaptığı işleri falan paylaşıyordu ve yorumlar alıyordu vesaire kendini geliştirmek için. Orada tanıştık tesadüf. Sonra ben kendisini Türkiye'ye davet ettim. Aradan birkaç ay geçtikten sonra o Türkiye'ye geldi. Sonra ben eşimi ziyarete gittim. Anne babalar bir problem oldu mu? Problem olmaz mı? Öncelikle Türk olma birazcık sorun yarattı. Çünkü Çek Cumhuriyeti birazcık herkese karşı biraz mesafeli, biraz ırkçılık demeyeyim de biraz daha mesafeli, ön yargılılar diyeyim. Ondan dolayı ne yazık ki biraz sorunlar yaşadık. 6 ay sonra evlendik. Tanıştıktan 6 ay sonra evlendik. Be careful, they will listen it. Annesi biraz karşı çıktı. Madem öyle karşı çıkıyor o zaman biz de gizli gizli evleniriz dedik. Bizim Türkiye'de evlenmemiz daha hızlıydı. Türkiye'de evlendik. Evlendikten birkaç ay sonra da tekrardan Çek Cumhuriyeti'ne döndük. My family is living in Czech Republic. My mom is divorced with father. My mom living in the city and my father is living in the village. So kind of same situation like us. So he's alone there, but so pretty place, also village. Buranın da taşlık bölge olmasının avantajlarını da kullanıyorsun. Kesinlikle. Her taraf taş. Bu taşları başka bir bölgeden getiriyoruz eşimle. Arabayı dolduruyoruz. Arabanın arka koltuklarına falan doldurup seçerek getiriyoruz. Hepsine tek tek el değiyor. Yani şunlar mesela yan duvarları nasıl yaptın? Yan duvarları Buradaki taşlar. Buradaki taşlarla. Tabii ki yani. evet buranın taşları. Bazen bölgenin işte susuz burası. Susuz bir bölge. Su olmayınca taş oluyor. Yani. Su olmayınca toprak da olmuyor. Toprak olmayınca sadece taş oluyor. Peki ilk Çek Cumhuriyeti'ndeyken oturma izni, çalışma izni falan bu tip durumlar ne oldu? Nasıl? Bayağı zorlandım. Çek Cumhuriyeti'ne gitme kararı almadan önce ben İstanbul'da yaşıyordum. İşim vardı. Çevrem vardı. Sürekli duvar resimleri, grafiti işleri, birazcık restorasyon işleri, sanat yönetmenliği asistanlığı gibi sektörlerinde bulundum. Ama şimdi oraya gittiği zaman kimse seni orada tanımıyor. Sıfırdan başlamanın ne olduğunu orada tekrardan keşfettim. Bir de başka bir değil, farklı bir ülke. Yaklaşık bir yıl boyunca evraklarımın tamamlanmasını, o süreci bekledim. Bayağı bir sancılı bir süreçti. Bir de Türk olduğun için insanlar sana böyle hoş geldin demiyor orada. Hani belki bir İtalyan olsam, bir Avrupalı birisi olsam ya da bir Amerikalı farklı karşılayabilirlerdi. Ama tabii ki birazcık Avrupa'da bizim gibi insanlara işte Müslüman, deve üstünde giden, ticaret yapan insanlar olarak bizi bildiği için o ön yargıyı kırmak, çevremdeki insanlardaki o ön yargıyı kırmak biraz zaman aldı. Clara, what are you doing? I am playing here with leaf because they are so pretty. They are changing color. Far away your country. Yes. It's sometimes hard because I have their family, but I am living our dream here. Güzel bir zaman geçirdik abi. İstanbul'da işte geziyoruz, tarihi yerler, mekanlar, yiyoruz, içiyoruz vesaire. Bir şeyden emin olmak istedim. Acaba gerçekten benden hoşlandı mı? Benimle tekrar görüşmek istiyor mu? Havaalanında pasaport kontrolünden geçecek. Orada vize memurları vesaire pasaportunu gösteriyor. Ben de o sırada o kalabalık etraf. Acaba diyorum son bir kez arkasını dönüp bakacak mı dedim. Sonra bakmadı.
Arkasını dönüp bakmadı. O an birazcık dedim gıcık oldum. Niye bakmadı? Demek ki hareketleri her şeyi sahteydi dedim yani. Bana yalan söyledi gibisinden düşündüm. Ben de kendisine demiştim ki havaalanından indiğin zaman Çek Cumhuriyeti'ne bana bir mesaj atarsın. Hani indim, sorun yok vesaire. Havaalanında indi, bana mesaj attı. Dedi ki böyle böyle ben indim vesaire. Ben de ona yazdım. Yazacağını da aslında pek beklemiyordum. Ben de ona dedim ki sana biraz kırgınım dedim. Niye dedi. O kadar baktın dedim arkandan. Bana bir bakmadın dedim. Hani son bir kez bakmanı isterdim. Çünkü belki bir daha görüşemeyecektik. Bilmiyorum dedim. Ben o zaman ağlıyordum dedi. Vay be dedim. Aradığım kadın buymuş dedim. Eşimin adına bir tane dükkan bulduk. Yaşadığımız şehir Pisek şehri. Müşteri potansiyelimiz oluşmaya başladı. Sonra bana başka teklifler gelmeye başladı bu süreçte. O öyle mi? Tabii. Eşimin çalıştığı turizm, informasyon ve galeri aslında orası. Bana orada sergi açmamı teklif ettiler. Ama ben de kendilerine şunu dedim. Benim bir atölyeye de ihtiyacım var dedim. Bana bir atölye teklif etti. Bir odaya sığamadığın günlerden nerelere? Nerelere geldim? Yaklaşık 300 metrekarelik bir atölye. Ben bir şeye girdim, moda girdim. Artık tamamıyla sanat üreteceğim. Hani aslında böyle bir düşünce de var. Avrupa'ya gidiyorsun. Avrupa tamamıyla hani sanatı destekleyenler, sanat. Acaba gerçekten onu mu yaşıyorum şu an dedim. O süreçte sanat galerisinin müdürü değişti. Bir gün kapım çalındı. Dediler ki çok gürültü yapıyorsun. Sprey böyle çok koku geliyor falan dediler. Ben de 5. kattayım. Hani kokunun gelmesi aşağılara falan imkansız. Bana sürekli böyle bahanelerle yıldırma teknikleri. En sonunda dediler ki müdür bey seni burada istemiyor. Dedim ben o kadar yatırım yaptım, malzemeler uğraşıyorum, ediyorum. Ne olacak dedim bunlar. Taşınman gerekiyor dediler. Atölye arıyoruz, atölye bulamıyorum. Yok. Ara tara yok. Kimse de yardımcı olmuyor. Belediye başkanına gittik, o da yardımcı olmadı. İşte böyle noktalarda ırkçılığı sessizce hissediyorsun. Sonra abi hiçbir yer bulamadım. Bir tane araba kiraladım. Minibüs tarzı bir araba. Bütün eşyalarımın içine doldurdum. Çok acı bir şey ama bütün her şeyimi bir ormana sakladım. Tabii o süreçte de daha çok bir travma gibi bir şey yaşadık aslında. Bir taraftan da eşyalarımı düşünüyorum. Ormanın içinde yağmurlar yağıyor vesaire. Hepsi çöp oldu zaten. Sonra gittiğimde baktığımda hayvanlar açmış, eşelemiş vesaire, paslanmış, gitmiş her şey. Sonra bir gün telefonumuz çaldı abi. Oranın ulusal kanalından, işte TRT gibi bir kanalda belgesel yapımcısı bir hanımefendi benimle görüşmek istedi. Resul dediler biz başka bir ülkeden gelip burada sanatsal bir mücadele veren, başarı elde eden sanatçılarla dedi bir belgesel yapıyoruz dediler. Hı hı. Bu belgeselde yer alır mısın dediler. Ben de tamam dedim. Belki dedim hani ikinci bir fırsat olabilir dedim bu. Evet. Belgesel yayınlandı. Basın daha çok ilgi duymaya başladı bana orada. Gazetelere falan çıktım, röportajlar verdim derken benim işler patladı. Vay vay vay. İşler ilerliyor. İnanılmaz bir şekilde ilerledi. Sonra yaşadığım şehirden beni Prag'a gelmemi isteyenler oldu. Girişimciler oldu, yatırımcılar oldu vesaire. Bak bak bak. Atölyemizde bizim işte galerimizde çalışmak ister misin? Şöyle yapmak ister misin? Gel bizim stüdyomuzda dövme yap. Sana şurada şöyle ev verelim, şöyle yapalım. Ailenin yanına taşı. Ya eşyalarını yer bulamadın ormana koydun ya. Evet. O anda gözlerim doldu. Ağlamaya başladım. Yani yaşadıklarıma bakıyorum bir taraftan. Ormanda eşyalarım hala duruyor bu arada. Bunları yaşarken. Evet. İşlerim yoluna girdi. Kazancım güzel olmaya başladı. İnsanları mutlu etmeye başladım. Asıl hedefim zaten insanları mutlu etmek. Yani benim çok bir kendimi gösterme çabası içinde değilim. Ben zaten her bir şekilde mutlu oluyorum. Yaşamından belli, seçtiğin yaşamından belli zaten. Baktım iş çığırından çıkıyor. Yapacak o kadar çok şey var ki aileme zaman ayıramamaya başladım. Evet.
Bu süreçte de çocuklarım baba ne zaman geleceksin? Ben bu arada Prag'a yerleştim. Tabii bu süreçlerde hep sorguluyorum. Çünkü çok sürekli inişler çıkışlar yaşadığımız için eşimle birlikte bir tane arsa aldık orada. Yaklaşık böyle bir 600 metrekare kadar bir yer. Orada da elektrik yok, su yok vesaire. Hayatında hep su yok yani. Hepsi yok. Hep bir mücadele var. Burayı bitirmiş olduk bu arada bir yandan. Çok güzel olmaya başladı. Güzel oldu. Hani Şimdi bunu birazcık da böyle tesviye edeceğiz. Aynen. Dengeleyeceğiz, oturtturacağız. Eline sağlık abi. beraber yaptık. Ondan sonra her şey güzel olmaya başladı. Tabii güzel renkli olmaya başladı. Biz şimdi bir çadır kurduk arsaya. Ev yapar mıyız? İşte eski bir double decker, 2 katlı otobüsler var. En hızlı çünkü orada dedim ya evrak işleri biraz uzun sürüyor. Belki 1 yıl sonra biz evrakları alacaktık elimize ki ev yapabilirsiniz izni. O çok uzun sürdüğü için otobüs mü koysak arsaya, şey mi yapsak? Ya dedim boş ver ya. Alalım bir tane çadır şimdilik. Arsayı biraz düzenlemeye başlayalım dedim. 3 ay kadar çadırda yaşadık biz orada. Çocuklarla. O zamanlar daha çocuklar yürüyemiyorlar. İkizler kaç doğumlular? 2018. 2018. Evet. Çocuklarla birlikte biz çadırda kalmaya başladık orada. Güzel bir şekilde ben bir şekilde suyu ve elektriği sağladım. Bir 50 cc'lik bir motosiklet buldum, scooter. Motorun aküsünden besleyerek bir invertör bağlayarak oradan bir elektrik ürettim. Motor rolantide çalışıyor scooter ama elektrik üretiyor 220 volt. Ya çaresizlikler nasıl ortaya icatlar çıkarttı? Kesinlikle. Kumandayı bile otur kalktan yorulmuş bir üşengeç bulmuş yani. Nebo to je jedno, jak chcete, pojďte. Hadi eve geçelim çocuklar, soğuk oldu. Jdem na chvilku. Ohřejte se tam, to, co děláte běžně. Bize yardım edin, yemek yapalım, hazırlık yapalım, gelin. Poyraz. Olur mu? Gel bakalım hadi. Çay olmuş mu? Not yet. Not yet. Ben 1-2 tane odun getireyim buraya. Tam je hezky. Abyste tady taky byli s náma. Ya? Malinko, my se neznobili. Bebeğim çay koydun mu içine sen yoksa koyalım mı içine? There is, but it's still not. Şu zeytinlerden çıkaralım biraz. I put them on the table, the opened one, the less. You have it there. Okay. Oo, karnabahar var bugün. Çok güzel. Biraz farklı yapmışsın sanki. Mısır mı var içinde? Corn? No, it's bulgur. Bulgur. And I see also corn inside. Tiny bulgur, what you bought last time. Ama biraz sanki sadece mısır yok mu hiç? Corn. Bu ne? Yours, yes, Corn. You have also pieces corn. of corn. You forget it. I forget it what I'm putting inside. Burada ilk yaptığım şeylerden birini göstermek istiyorum sana Murat abi. Şurada biliyorsunuz bu bölgede su yok. Yani suyla ilgili çok mücadele verdik, çok susuz kaldık. Evet. Yani 10 gün, 15 gün boyunca hiç suyumuz yoktu. Onunla ilgili sularımız yoktu. Şu an Varmış. Şu an var. Kendi suyumuzu depoluyoruz. Burada kendi uğraşlarımız sonucunda bir depo yaptık kendimize. Aa, bunu şeyden mi yaptın? Bu ferroçement. Ha, ferrosement. Bunda kümes telleri ve çimento kum karışımı. İçinde herhangi bir taş ya da tuğlayla bir duvar örülmemiş. Tamamıyla çimento, kümes teli 3-4 kat sararaktan böyle çift taraflı şekilde çimentoyu harcı 2 taraflı şekilde sıvayarak bu formu oluşturuyorsun. Oralardan mı öğrendin bunu? Bunu internette araştırarak öğrendim. Aslında bunun olayı da yine bir susuzluğa gidiyor. Evet. Ev yapıyorlar bununla biliyorsun. Ev yapıyorlar, gemi yapıyorlar, inşaatlar yapıyorlar. Sonra bunu yaptık. 12 voltluk bir sistem kurduk burada. Burada çok basit bir sistemimiz var. Dalgıç pompayla suyu depoya aktarıyorum. Depodan da buraya 12 voltluk sistemle suyu filtreleyerek burada karbon filtresi ve partikül filtremiz var. Bir de manyetik kireç kırıcımız var. Bu sistemle birlikte suyu içilebilir hale getirip içeriye veriyorum. Makinelerde her yerde içme olarak kullanabiliyorsun. Tamamıyla arıtılmış bir su elde ediyorum. Şu an su yok köyde. Köyde su şu an yok. Dodurga köyü Seydi Kemer'in güneybatısı
tarafında yer alıyor. Oğuzların 24 tane boyundan bir tanesi. Edindiği bölgeyi koruyan anlamı taşıyor Dodurga. Yani oraya yurt diyorlar. Kovalarla, bu demir kovalarla vesaire kuyuların içine iplerle kovaları sarkıtırlar, suyu çekerler. Hala o şekilde ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama dedim ki bu şekilde olmaz. Ben çamaşır yıkayacağım, bulaşık yıkayacağız vesaire. Yani su lazım. Köyde bir de nüfus yok. Köyde şu an yaklaşık 8 hane var. Toplam nüfus 16. Romalılarla Türklerin bir arada yaşadığı dönemler de olmuş burada. Bu kuyu yağmurlarla dolan bir kuyudur. Kör kuyu deriz biz bunlara. Evet. Yani bunun derinliği aşağı yukarı 8 metre bir derinliği vardır. 8-9 metre bir derinliği var. Yağmurların yağmasıyla bu kuyular suyla dolar. Boruyu daldırarak buradan evine suyunu aktarıyor. Burada bir kuyu var. Böyle kuyular açaraktan yağmur sularını depolamışlar. Tabii o zamanlar hayvancılık var. Tarım yapıyorlar, buğday ekiyorlar, tütün ekiyorlar burada. Gereken suları buralardan tedarik ediyorlarmış. Sen tabii yağmur hasadı bilincine sahipsin. Kesinlikle yağmur çok önemli. Özellikle şu an küresel ısınmanın olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle büyük şehirlerde vesaire düşündüğüm zaman belediyelerin insanları bilinçlendirip bu konuda teşvik etmesi gerekiyor. Bizim gibi böyle yaşayan binlerce insan var. Yardımcı olmaları gerekiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. İlk defa bu videolarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu kanalda ben de yaşam transferi yapmış biri olarak dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. İnsanlar bu yaşamlarda çözümleri nasıl buluyorlar? Veya yaşam değiştirecekken, tam tercih aşamalarındayken onları acaba ne korkutuyor? Yani ne yaparsa kendilerini tanıdıkları yolda başarılı olabilirler veya olamazlar. Olumlu tarafları, olumsuz tarafları. Başkalarının giydiği gömlek kendilerinin üstüne olur mu şeklinde herkese gidiyorum. Doğanın içindeki herkese gidiyorum. Yani zengin, fakir, siyah, beyaz, yaşlı, genç hiç fark etmez. İnancı, düşüncesi, dünya görüşü. Herkese gidiyorum. İstiyorum ki insanlar bir şeyi olmadan, başlarına ağır darbeler, imtihanlar gelmeden, onları yaşamadan bir şeyleri görsünler şeklindeki videoları izliyorsunuz. Bunları size gösteriyorum. Turuncu kuarts bu. Mesela beyaz kuarts. Çok güzel. Bunu bulmak biraz zordur. Evet. Bu da ametis. Nasıl ama? Tarih yatıyor burada, tarih. Evet. Kim bilir kaç yaşında bu? 150 yaşında vardır bu, değil mi? Olabilir. Evet. Ya hayatını stabil yaşayanların hayatında olabilecekler belli. Şimdi bakıyorum, geziyorum böyle insanların hayatlarını. Belli. Yani sabah gidiyor, akşam geliyor. Böyle aman aman farklı bir şey yok. Ama farklı şeyler arayan, tercihlerini çok enteresan bir şekilde yapan insanların hayatlarında çok farklı şeyler oluyor. İyi de kötü de onların başına geliyor. Çok enteresan ya. We are trying everything to make from the recycled things, so nothing going to trash. And in the summer it's so hot here, so we decided to make for children some kind of swimming pool, but we wanted it multifunction, so it's also watering our garden. First idea was to make, we took from garbage place this water tank. Tam olarak peysaja giremedik. Bu bir başlangıç diyelim. Ferroçemen tekniğiyle kullandığımız bir teknik. İçinde eski bir su tankı var. Şu gördüğümüz plastik su tankları. Bunu bir hurdacıdan aldık, patlak diye, kırık diye. Sonra biz bunu onardık, kaplamasını yaptık. Burada kullandığımız her şeyi dönüştürerek kullandık. Then we thought also, first idea was the tank, but then we started to think how it have to look like, because when you are coming from the main door till here, you want to see some oriental shape, I mean like circle. You want to see also some flowers. Abi yüzmek istersen hemen hazırlıyorum şu an. Hem çocuklarımız için oyun alanı, hem de Clara hem benim için de. Burada kullandığımız malzemeleri de çalıştığım yerlerden, inşaatlardan vesaire doğadan bulduğumuz, çöplerden bulduğumuz ağaç parçaları, panel parçaları, işte kapı, pencere vesaire. Bunları değerlendirip böyle bir alan yaptık. Burası çocukların saklanma, hani böyle gizemli alanı diyelim biz buraya. Burada sırlarını paylaştıkları, sohbet ettikleri, arkadaşları geldiği zaman bir kaçış alanı aslında onlar için. Elindeki neydi tatlım? Bir şeydi o, hatırlıyorsan.
Ağlaması. Aferin sana. If you are imagining you are a child, you have your own home and you have your own pool, your own garden. It's amazing. Hello. İlk geldiğimiz zaman alışmış olduğumuz bir düzen vardı. Çocukların çünkü sağlık, herhangi bir şey başlarına gelse buradan bir hastaneye nasıl ulaşacağız? Çünkü yaşadığımız şehir Pisek'te hastane yaklaşık bir 5 dakika mesafedeydi. İnternetten bir şey satın alıyorsun, anında geliyor. Sistem düzen çok güzel. Buraya geldik, bu kararı aldık. Tabii almamız çok uzun zaman sürdü. Bir sürü iş var, birçok şeyden anlamıyorum. Sanat yapıyoruz vesaire, güzel ama her şeyi de bilemezsin. Öğrenmen gereken çok şey var. Çok tecrübesizlik. Ya acaba dedim hata mı yaptık buraya gelerek? Usta bulamıyorsun. And especially here was anything before. It was really no window, no door. Pencere vesaire hiçbir şey yok. Kapı yok. Yaşama dair tuvalet yok. Hiçbir şey yok yani. Eşimle çok düşündük. Avrupa'da başka bir ülkede mi devam etseydik yaşantımıza? Onları düşünüyorum. Tekrar başka bir dil öğrenme ihtiyacı doğabilir. Evraklar, bürokrasi, sisteme entegre olmak vesaire bayağı bir uzun zaman alıyor. Ne yapalım ne edelim diye çok bayağı düşündük. Sonra ben eşime sordum. Ne yapmak istersin dedim. Ne düşünüyorsun dedim. Ben dedi hep çocukluk hayalim dedi. Denize yakın bir yerde olmak. Sıcak bir yerde olmak. Aslında eşim bana teklif etti. Türkiye'ye gidelim dedi. Hiç eşimin bana, Clara'nın bana bunu söyleyeceği aklıma gelmezdi. Neden olmasın ki dedim. Eğer öyle bir şey istiyorsan Türkiye'ye gidelim dedim. Çevremizdeki insanlara, dostlarımıza, ailemize, herkese bu konuyu açtık. Dostum manyak mısın dediler. Güzel düzenin var. Niye bu düzenini bozuyorsun? Niye buralara gelmek istiyorsun? Biz hep oraya gitmek istiyoruz. Sen niye tekrar buraya gelmek istiyorsun vesaire dedim. Bize dedi ki bizim arayışımız farklı dedim. Biz öğrenmek istiyoruz. Biz hayatı yaşamak, özgürlüğü hissetmek istiyoruz dedik. Belki de dedim var olma amacımız da buydu dedim. Hani buraya gelme amacımız belki de buydu dedim. Türkiye'de neresi olur vesaire diye düşünürken, araştırırken tesadüf eseri ben burayı buldum. Hatta ben burayı görmedim bile. Görmeyerek buraya aldım. Suyu yok dediler. Yurt dışında olduğum için anneme vekalet verdim. Vekaletle annemi buraya gönderdim. Annem dedi ki oğlum burası dağın başı dedi. Sen emin misin dedi. Hani yarın imzaya gideceğiz biz burada falan. Anne dedim biz kararımızı verdik dedim. 2020. I like in the end of 2020. Sanırım 2020. Ya, pardon. 2020 olması gerekiyor. 2020 senesinde biz burayı Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. 150 bin liraya aldık o zaman. 1,5 dönüm burası. Bizim için de makuldü. Uygun bir yerde. Çok büyük bir yer olmasını istemedik. Çünkü baş etmesi zor olacağını düşündük. Daha önceden Çek Cumhuriyeti'nde bir 500 metrekare kadar bir deneyimimiz olduğu için çok büyük bir yere girmeyelim dedik. Elimizdeki geri kalan bütçeyle de evimizi onarırız diye hayal kurduk. İkiz olmaları çok avantaj. Hiç ihtiyaçları yok yani arkadaşa. Ablana kızdığın bir şey var mı? Evet var. Ne kızdı? Ben kuşaklama yaptım. Tamam. Sonra oraya ekmek koydum ama ip vardı böyle kadar. Ben oraya kuş girince içeriye ben böyle çekeceğim ipi de oradan düşecek ip. Sonra de kuş içinde kalacak ama Poyraz iple oynamak istiyordu. Ben ona çok kızdım. Poyraz. Burada ufak bir hata yapmışsın ama sonra ablandan özür diledin mi? Evet. Yok yapmadı. Yapmadı mı? Hadi. Hatırlıyorum yapmadı o. İyi hatırlıyorsun değil mi? Çok kötü şeyler yaptı bana. Ne yaptı mesela? Ah Poyraz'a. Ama siz bence gördüğüm kadarıyla ikisiniz yani çok da iyi anlaşıyorsunuz. Evet bazen yukarıda oynuyoruz. Evet. Güzel oynuyoruz. Güzel oynuyorsunuz değil mi? Aferin size. Vallahi ben sizi çok beğendim. Aferin size. Şu duvardaki resimleri siz mi çizdiniz? Evet. Ben bir at yaptım burada. Böyle bir at yaptım. Sen atı çok seviyorsun. Her yere at yapıyorsun sen. Ben de bunu çizdim. Atı neden çok seviyorsun? Çünkü bir kere bindi de ben de bindim. De çok sevdim atı.
De atları çok seviyorum. Öyle. Bir filmde gördüm de atlar iyi bir hayvanlar. Kedi de. Kedi de seviyorsun. Senin sevdiğin hayvan hangisi Poyraz? Kedi Kedi. ve de kuş. Tiger seviyor. Evet, aferin size. Hadi şöyle bir çakın bakalım. Çok güzel benimle sohbet yaptınız. Sarılın bakalım şöyle güzel çocuklar, güzel çocuklar. Aferin size. Olu. Hadi bakalım. Aferin. Aferin size. Çok güzel konuştunuz benimle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fark ettin mi sen de? Çocuklarda o görünmeyen gözler açık. Yani sağlıklılar. Ne istediklerini biliyorlar. Canlılar yani. Biz geldiğimizde buranın ne kapısı var ne penceresi vardı. İşte duvarlar bu şekilde değildi. Bir balkonumuz yoktu. Bir çatısı yoktu. Ya dedim ki burayı herkes bize şunu söyledi. Siz burayı yıkın, yeniden yapın. Burası tamir olmaz. Ustalar geliyor tamir olmaz. Ya o zaman dedim biz bu evi yıkarsak biz bu evin bütün anılarını öldürürüz dedik. Biz bu evin hiçbir anısını öldürmeyelim. Aksine dedim burayı yaşatalım biz dedim. Bayağı bir uğraşlarımız sonucunda kapılarını, pencerelerini onları yapmaya başladık. Exterior böyle dış görünümünü vesaire daha giremedik. Şu an tamamıyla yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu balkonumuz olsun vesaire. Buralar hepsi kapanacak zamanı geldiği zaman. Burası bizim bir kış bahçemiz olacak. Bu gördüğümüz alan. And you will sit and you will read the book because everything will be finished. Now like this, we are drying olives. We are having our recipe for it. They are special. Farklı baharatlarla, kuru meyvelerle karıştırarak tamamıyla doğal kurutulmuş, hiçbir tuzlama vesaire yapmadan zeytin yapıyoruz. We are trying to make everything by ourselves. Bu evde elektrik de yoktu. Elektrik tesisatını falan eşimle birlikte çektik burada. Elektrikten biraz anlarım diye düşünüyordum ama hiçbir şey bilmiyormuşum. Elektrik tesisatı çekmeyi YouTube'dan videolar izliyorum. Nasıl elektrik tesisatı çekilir, su tesisatı nasıl çekilir. Almost finished this room. This will be Poyraz room. Hala burada çalışmalar devam ediyor. Zayıf olduğunu düşündüğümüz yerleri kırıyoruz. Tekrardan böyle taşlar ve harçla doldurup daha da güçlendiriyoruz böyle çeliklerle ve masif lamine ağaçlar yapıp taşıyıcıları güçlendiriyoruz. In the summer it's so hot here, but are trying to make it the home also a little bit colder. So we are thinking about some system then for covering from the sun. Şimdi burada bizim 2 tane sobamız var. Biri alt katta, birisi de burada. Bunu çok fazla kullanmıyoruz. Asıl ısıyı biz buradan elde ediyoruz. Şimdi bu elini buraya koyar mısın Murat abi? Buradan bir ısı gelecek sana. Evet. Aşağıda yanan sobanın ısısını biz yukarıya transfer ediyoruz. Vay. Bir taşla 2 kuş vurmak. Bu da aşağı soba yanarken dedik ki yukarıda ısıtmamız lazım. Düşünüyorum. 2 tane soba yakmak çok fazla ekonomik olmuyor. Bunun için daha fazla doğaya gidip doğadan eski kurumuş ağaç dalları vesaire bulmak çok daha fazla zaman. Binanın tamamıyla kendi yapısını kullanaraktan biz bunu elde ettik. Kendi ocaklık dediğimiz ocaklıkları olur bilirsiniz. Böyle orada yemek pişirdikleri ateş yaktıkları şuradaki gibi. Şurada görebilecek miyiz acaba? Yani şuradaki gibi ocaklık. Şimdi alt kattaki sobayı koyduğumuz yerde aynı bunun gibi bir ocaklıktı. Bu ocaklığın kendine ait evin bir bacası olur. Kendine ait bacanın içinden biz bir boruyu geçirdik. Aşağıdaki sobanın borusu çatıya kadar gidiyor. Ama eski kanalı altından ve üstünden kapattığımız zaman, buradan ve buradan kapattığımız zaman bu sobadan yanan ısı dışarıya doğru çıkarken eski ocaklığın içindeki baca kanalının içinde hava sıkışıyor ve sıcak hava çıkmak için bir yer arıyor. Buradan da içeriye giriyor o sıcak hava. Öyle bir yol izledik. Aslında bunu şöminelerde yapıyorlar. Şömine menfez dediğimiz alüminyum akordeon borularla odaları taşıyorlar menfezlerle. Ben oradan biraz esinlendim. Diğer oda çocukların şu anki yaşadığı oda duvarlar aynı bu şekildeydi. Aynı bu şekilde. Biz bunları tamamıyla kapattık. Çok fazla her yerde taşı da görmek istemiyoruz. Çok fazla materyale boğmak istemiyoruz her şeyle böyle. Tabii ki buranın da zamanı geliyor. Yaklaşık bir ay içinde de buranın çalışmalarına başlayacağız. Burayı da bitirdikten sonra burası da Melisa'nın odası olacak. Melisa bu odayı seçti.
Clara'yla bizim hem yatak odamız hem çalışma odamız gibi tek büyük bir oda olarak düşünmek lazım burayı. Çatıyı koyduk. Çatıyı yaptıktan sonra tabii duvarlarımız yok. Biliyorsunuz yağmur sezonu inanılmaz bir yağmur yağıyor buralarda. Buradan gelen yağmur oradan çıkıyor. Yani Nuh'un gemisi gibiydi burası. Gece saat sabahlara kadar burada elimizde havlularla sabaha kadar çocukların yattığı odanın üstünden su damlamasın, su aşağı inmesin diye sabahlara kadar nöbet tutardık. Kovaların içine suları doldurup atardık burada. Sonra bir hızla bir şeyle güç geldi bize. Komple bu duvarları eşimle birlikte yaptık. The green, which is missing in our garden, so we are planning to make it more green, more like kind of botanic garden in the future. But Asıl amacımız bizim burada. Bahçeye baktığımız zaman şu sağ tarafta farklı topraklar var. Bir de fermente ettiğimiz hayvan gübremiz var orada. Yaklaşık 3 traktör kadar. Gerekli yeterli suyu elde ettikten sonra botanik bir bahçe elde etmek. Farklı ağaçların bir arada olduğu yeşil bir alan oluşturmak. Biz evden daha çok aslında mekanın içinde yaşamak istediğimiz için bahçede. Asıl önem verdiğimiz şey burada bahçe. Güzel çocuklarımızın iyi şeyler hatırlayacağı güzel bir alan yaratmak istiyoruz. Direkt dikkatini çekiyor yani. Böyle her şeyde böyle bir mana ağacı görmen ve onu bir anne tasvir olarak orada. Evet, arazinin annesi o. Kesinlikle. Arazinin annesi burada. Hatta şeyi sormuştun sen. Bu araziye girdiğinde bu Clara acaba bu taşı gördüğünde ne hissetmiş diye sormuştun ya. Clara nereden geliyor? Evet. Clara söylesin o zaman. So he asked me about your stone. What when Clara saw it first time, what she felt about it. it was so special stone because it was everywhere soil, and we find this so beautiful big stone. Put there slowly few cactus what I had, and in the time some friends bring us more and more flowers, so it became my precious garden. Toprağın altındaydı bu taş. Temizliğe toprağı eşeleyerek vesaire bir baktık buraya kadar gitti. Belki biraz daha insek bambaşka bir yere varacak aslında. Bu sefer yolu kaybedeceğiz ama tabii ki. Su bizim için çok kutsal, çok önemli olduğu için burada bir sarnıç yapma, yağmur suyu toplama alanı inşa etmek istedik. But it has bigger idea because again we don't want it just for watering. It means it will be not just sarnıç. We are thinking to make it something bigger, like the biological pool. Eşimle birlikte biz yaptık komple. Belki klişe bir şey ama imkanlarla herkes her şeyi yapabiliyor da. Yapabilir. O diğer tarafı var ya, imkansızlık tarafı veya ulaşılamama tarafı. Oradan çıkan yaratıcılıklar çok hoşuma gidiyor yani. Bir sürü şey çıkabiliyor. Herkesin zihni farklı çünkü, değil mi? Zaten sanat orada. Yani. Üretmek için malzeme ihtiyacın yok. Algılarını ve bakış açını değiştirdiğin zaman aslında her şey bir objeye, bir malzemeye dönüşüyor. Evet. Clara, ne yapıyorsun? I'm preparing chai. Çay. Şimdi buranın tavan yüksekliği 1.60. Niye kapandı? Elektrik gitti. Gitti elektrik. Gidiyor mu sürekli? Yes. Bugün fırtınalı olduğu için genel olarak bu komple bölgede elektrikler gitti. Gidip geliyor. Çok güzel bir koku var ya. Sen şeyin... Tütsü kokuyor. Ha, kokan bu muydu? Çok güzel kokuyor ya. İzleyicilerime de koklatır mısın? İzliyorlar ya seni şu anda. Koklatır mısın? Oh, mis gibi tütsü kokusu gitti. Tamam. Evet. Oh, sıcacık ha. Wow. Bu ne? Bu hurma. Şeker kullanmadığımız için daha çok böyle çocuklar vesaire hamur işlerinde falan Clara hurmayı şeker olarak kullanıyor. We are trying to make it by ourselves. We are baking bread, we are making pizza, we are baking everything. Vesaire her şeyimizi burada. So if you can't buy it in the shop because you know here is small shop and you cannot buy everything. So for example mustard, hardal. Yok, ben yapayım.
Geçimini nasıl sağlıyorsun? Ne yapıyorsun şu anda? Her şeyden sağlıyorum. Belki izleyen dostlar, misafirler şöyle düşünebilir. Arkadaş belli bir seviyeye gelmiş, maddi imkanları, olasılıklarını falan yerine getirmiş. Benim de aklıma ilk o geliyor. Şimdi bazı sizin videolarınızı izlediğim zaman da bunu düşünüyorum. Bu soruyu kendime yönelttiğim zaman baktığımızda evet arkadaş belli şeyleri yerine getirmiş, hali vakti yerinde gibi görünebiliyor. Bazen gidiyoruz serada çalışıyorum. Bazen inşaatlarda çalışıyoruz. Bazen kendi işlerimi yapıyorum. Bazen müşteri çıkıyor. İşte duvar resmi yapıyorum. Farklı farklı doğada objeleri topluyoruz. Birçok farklı şeylerden aslında gelir elde ediyoruz. Böyle yani. Geçim kaynağımız aslında bu. Herhangi bir gelirimiz, kira gelirimiz vesairemiz hiçbir şeyimiz yok. Bütün varımız yoğumuzu buraya harcadık. Hatta şöyle yapıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyacı, bazen parka gitmek istiyorlar. Markete ihtiyacı olsun vesaire olsun. Bu masrafları dışarı çıkarttıktan sonra elimizde avucumuzda ne var ona bakıyoruz. Yani biriktirdiğimiz paraya bakıyoruz. Eğer belirli bir seviyeye gelmişse para malzeme alıyoruz direkt. Demirdir, ahşaptır, alabileceğimiz çimentodur. Öncelikli olan ihtiyaçlarımız neyse onlar için para biriktiriyoruz. Uzun bir sürede de hiçbir yere gezemiyoruz, gidemiyoruz. Birçok şeyden geri kaldık mı bilmiyorum. And also, as you can see, these stones we collected and made it by our hands. And Resul made this for candles or some sculptures. And it's so useful. So, electric. Last time we finished here the corner. Here are my spaces, which I love. I'm collecting chai, tea. Bu duvarların hepsi geri dönüşüm. Misafir odası. Yukarıdaki gördüğünüz memiş oda gibiydi burası da. Clara ile birlikte yaptık. Bütün işçiliğini. Duvarlar çok kötüydü. Duvarları hepsi burada gördüğümüz bütün duvarlar geri dönüşümden elde ettiğimiz malzemeler. Poyraz arkadaşın var mı burada? Var. Kim? İsmi ne? Elif. Elif. Benim arkadaşım Elif. İkinizin arkadaşı da Elif. Burayı çok seviyorum. Ben de. Televizyon mantığı yok yani. O bir araç. Film izleyeceğimiz zaman açılıyor. Nehi. What they did with Lishka, did you see? Inside the... Çok güzel uyku evi olmuş onun için. Şimdi hurdacıların hepsi beni tanıyor ya abi buradakileri, evet. Bu bölgedekiler. Bir gün kapı çaldı, Resul kapıyı aç. Açtım, bir kamyon buzdolabı geldi. Sen istersin bunu, al. Yemin ediyorum bak abi, şurası buradan bizim evimin oraya kadar buzdolabı doluydu. Burası inanamadın ya. Hurdacılar benim için biriktiriyor. Adam içindeki motorunu, ıvırını, zıvırını alıyor. Şuraya bak. Şu detayı atladın ama. Yok, gördüm onu da. Evet, atlamadım. Gördün mü? Bravo, bak ilgileneceğim konuları biliyorsun. Atlamadım. Hakikaten gördüm de, evet. Dikkatini çok çekmedi. Tabii, yok, çekti. Yani hani gelirdim oraya yani. Kesin gelirdim yani. Burada yaklaşık bir 4 tane buzdolabından çıktı bu duvar. Çok güzel bir yalıtım malzemesi. Şimdi bunun altı foseptik. Bu eski bir ev olduğu için evin içinde tuvalet yok. Kullandığımız alet edevatlar, sprey boyalarımız, akrilik boyalarımız, duvar boyalarımız. Bu ne? Üstünü örtmüşsün böyle. Burada bir motorumuz var. Bu ne böyle? Bu Himalayan. Vay. Bir dakika, şimdi ben çok böyle motor falan binen biri değilim ama motor sevdalıları şu anda herhalde onların aklından bir sürü şey geçiyor olabilir. Kaçlık bu? Bu 450 cc. Spesiyel bir enduro motor, arazi motoru. Evet, bindim. Evet. Vay be. Parlak ya. Bunu nereden getirdin? Bu yaptığımız inşaatın proje sorumlusu sahibi olan arkadaşımız bir şekilde bana hediye etti diyelim. Bir şekilde derken? Yani Hediye yani bu. hediye oldu, evet. Gerçek mi? Evet. Vay. Evet. Nasıl çalışmışsın ki? Onları nasıl mutlu etmişsin ki? Böyle mi yorumlanır bu konu? Senin de tabirin abi gönül ilişkisi. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Çok o da benim motoru çok sevdiğimi biliyordu. Ben de senin hayalini ertelemeyeceğim dedi. Bunu sana alacağım dedi ve aldı. Unutamam. Dünyanın her tarafına gidersin bununla. Gidersin. Büyük çiftliklerde, büyük arazilerde mutlaka böyle bir şey ilgileniyorsun veya ilgilenmiyorsun. Böyle bir şey olması lazım değil mi? Kesinlikle. Burada bir odunluk var. Evet. Burayı değerlendirelim dedik. Bir şekilde
hafif bir çelik konstrüksiyonla kaynattık ettik. Köyden odun hakkın var değil mi? Köyden odun hakkım var, ben almıyorum. Neden? Daha çok ihtiyacı olanlar alsın. Ben çünkü doğayı temizleyerek odunları elde ediyorum. Bulduklarını getiriyorsun, kesiyorsun. Bulduklarımı, şunların hepsini çöplerden topladık. İşte insanların attığı tahtalar bunlar. Denizde kıyıya vuranlar, ormanda şimşek çarpmış, yarılmış, rüzgar devirmiş. Temizleyici, toplayıcısın. Biz aslında temizleyici ve toplayıcıyız. Evet. Biz daha çok tüketim değil de üretim kısmındayız. İnsanların tükettiklerini toplayıp onları tekrardan yaşanılabilir hale getiriyoruz. Daha farklı bir forma sokuyoruz. Eşimle birlikte bu amaç için aslında buradayız. Şöyle evin dışına bakar mısınız? Konfor da çok güzel bir şey. Bunun içinde de yaşıyorsun. Bu da ayrı bir şey. İnsanların arayışlarına göre hayatları şekilleniyor. But when you are making the comfort with your hands, it's much more better. Şimdi bak, benekli salep. Burada 6 çeşit salepimiz var. Tavuk geliyor, direkt salepe saldırıyor. Ondan sonra kapının önüne geliyor. Burada sıraya dizilmişler. Affedersin, burada film izliyormuş gibi takılıyorlar. Masaların üstünde. Evden çıktığımız zaman her yere saldırıyorlar. Cannibal, bir de dışkılarını bırakıyorlar her yere. Bir de burası sulu bölge değil. Su yok. Elime hortumu atayım hemen bir sulayayım falan olmuyor. Yani affedersin, 2 kilo tavuk yiyeceğim, 2 tane yumurta yiyeceğim diye seferber olduk yani. Su daha önemliydi. Tavuk yumurtayı bir şekilde köylüden temin edebiliyorum. Bir de onun bakımı yaz olduğu zaman sinek yapıyor. İnciriniz var, muzunuz var, üzümünüz var, zeytin var. Badem var. Nar var. İncirler çok güzel. 3 farklı çeşit incir var. Zeytinimiz var. Pınar dediğimiz ağaçlarımız var. Bunlar geldiğimizde 1-1,5 metre kadardı. Bu arada antik yaşamın çok fazla kendini gösterdiği, somut olarak ortada olduğu bir bölgede yaşıyorsunuz. Evet. O ne? O ne? Kumbara mı o? Oo, demek senin ikinizin mi kumbarası yoksa senin mi sadece? 2 tane. Evet, bir tane Poyraz, bir tane benim. Kaç para biriktirdin? Sayıyor musun? Sayıyorum ama çok pahalı de çok saymadım onlara. Neden biriktiriyorsun bunu? Oo, senin de varmış. Sende de var. Bakayım. Biraz para var. Kağıt paraların da varmış. Ne alacağım bunlarla bakayım? Ne? Bu paralarla ne alacaksın? At alacağım. At mı alacaksın? Başka ne yapayım paralarla? Ya senin bu at sevdan nedir? İnşallah alırsın bakalım. Ne zaman? O zaman ben de sana katkıda bulunabilir miyim? Ben de koyabilir miyim oraya bir para? İstiyorsan koyabilirsin. İstiyorsan koyabilirsin. Bana niye bakmıyorsun? Tamam. Peki. Teşekkür ederim bana izin verdiğin için. Ben de şöyle koyayım, tamam mı? Poyraz'ın var mı? Poyraz'ın da var değil mi? Ama Poyraz'ın 2 para var orada. Tamam. Tamam Poyraz. Al bakalım Poyraz. Bu da senin. Tamam. Okey. Oldu mu? Beni sevdiniz mi? Evet. Hadi bakalım. Çak. Geçiyorum. Hadi bakalım. Yani abi açıkçası yağmur yağarsa suyumuz var. Yağmur yağmazsa suyumuz yok. Ne kadar suyun kaldı şu anda? Aşağı yukarı 5,5-6 ton kadar suyum kaldı. Ne kadar yetecek? Ondan emin değilim. Hayatımızın bazı dönemlerinde o musluğu hiç bunları düşünmeden, yani ne kadar kaldı, ne kadar kalacak, yetecek, yetmeyecek falan durumunu düşünmeden açıyoruz. Bazı yerlerde böyle hayatlar var. Suyu en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. Tabii. Yağmura bakıyorsun, havaya bakıyorsun, Evet. çukur açıyorsun. Tabii bazı insanlar için yağmurlu havada dışarı çıkmak pek keyifli olmuyor ama bizim burada yağmur yağdığı zaman biz çok mutlu oluyoruz. Everyone is on their way and we are on our way to live our life, and I wish happiness all everyone as we are. Abi ne diyor biliyor musun Clara? Herkesin bir yolu var diyor aslında. Bu da bizim yolumuz diyor. Biz bir yolda mutluyuz. Ve herkes kendi yolunda mutlu olabilir. Herkesin kendi hayatı, herkes mutlu olsun gibi bir konu anlatmak istedi burada.
Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.